Bizim bir maddi vücudumuz var ya. Bu maddi vücudu normal yaşantıda düşün. Önce bir örnekleyelim, manevi vücuda geçeceğiz. Küçüktü, büyüdü. Ne yaptım? Yemek yedim. Bunun gıdası var, proteini var, amino asiti var, karbonhidratı var, yağı var. Öyle mi? Ben bu maddi vücudu sürekli gıdalandırdım. Niye gıdalandırdım? Daha güzel görebileyim diye. Daha iyi duyabileyim diye. Daha pratik yürüyebileyim diye. Hatta maddi vücuduna, onun sıhhatine önem verenler ne yapıyor üstüne ekstra? Spor yapıyorlar. Ne için spor yapıyorlar? Benim bir tane maddi organım var, kol diye. Ne işe yarıyor? Bir şeyleri kaldırmaya, etmeye. Diyorum ki ya benim bu kolum daha güçlü olsun, daha fazla kaldırayım. Ya da mesela kimileri öyle meyve sebzeler yer ki dişine menfaati vardır. Amaç nedir? Dişim daha çok çalışsın, daha sağlıklı olsun. Kimilerini öyle meyve sebzeler yer ki gözüne menfaati vardır. Amaç nedir orada Halil? Benim gözüm daha iyi görsün, daha güzel gelişsin. Şimdi biz maddi organımıza nasıl bakıyoruz, anladınız mı? Şimdi bak, aynı bu maddi vücut gibi burada bir tane manevi vücut inşa edeceğiz. İnsanın aynı böyle maddi vücudu gibi bir tane manevi vücudu var. Bu manevi vücudun temel amacı ne biliyor musun? Allah Azze ve Celle'yi tanımak, bilmek. Nasıl oluyor o iş? Şöyle oluyor. Allah Azze ve Celle'de bazı ilahi haller var. Biz buna şuunat-ı ilahi diyoruz. Bizde de o ilahi halleri anlayalım diye manevi organlar var. Numunecik olarak verilmiş. O duygulara da latife diyoruz. Bizim latifelerimiz ne için verilmiş? Allah'taki ilahi halleri anlayalım diye. Bizim latifeler vehmi, Allah'taki ilahi haller nedir? Hakiki, bak onu anlamak için verilmiş. Önce şuradan başlayayım sormaya. Amaç Allah'ı anlamaktı değil mi? Amaç neydi? Allah'ı anlamak, Allah'ı bilmek, Allah'ı tanımak. O zaman şöyle bir soru sorayım. Sizce benim manevi organlarımın sayısı, yani latifelerimin sayısı kaç tanedir? Allah'ın esması adedincedir. Her esmayı tanımamız gerekiyor mu? Demek ki her birinin numuneciği var içimizde. Biraz örnekleyeyim şimdi. Allah Azze ve Celle'de Adil ismi var. Allah ben adaletliyim diyor. Hatta kainattaki zerrata, atomlara bile baksanız onların üzerinde bir adalet mührü görürsünüz. Peki bir insan bu adaleti nasıl anlayacak? Ben adil olursam, bak böyle bir manevi organım var benim. Ne manevi organı? Adaletin manevi organı var bende. Bu manevi organım ne kadar iman alırsa, ne kadar imanın nurunu alır, aydınlanırsa, ışıklanırsa, ben o kadar adil olabilirsem, benim numunem böyle adilse, demek ki Allah da sonsuz adaletli diyebiliyorum. Allah'ın adil olduğunu nereden anladım? Kendimden. Allah Azze ve Celle'ye, onu tanımaya en önemli referans insanın kendisidir. Allah diyor ki ey kulum ben hakimim. Yani her şeyi hikmetli yaratırım. Peki ben bunu nasıl anlarım? Ben böyle hikmet üzere işler yaparsam, faydalı işler yaparsam derim ki bende bu faydalı iş yapma duygusu nereden geliyor bu numunecik? Demek ki Allah'ta da böyle bir ilahi hal var. Bende numunesi varsa Allah'ta sonsuz var. Ama haşa bizimki gibi değil. Biz bunun tabirinden aciziz. Bak Allah'ın isimlerini nasıl tanıdık görüyor musun? Nasıl tanıdık? Kendimizdeki manevi organlardan. Bak bu manevi organları birazdan buraya yerleştireceğiz. Ne çıkacak ortaya? Manevi vücut çıkacak. Şimdi Allah diyor ki ben rahimim. Nasıl anlayacaksın? Bendeki şefkat duygusu, o manevi organ eğer ölmemişse. Şimdi doğuştan gözü kör olan bir adama görmeyi anlatabilir misin? Şefkati ölmüş bir adama da Allah'ın rahmetli olduğunu anlatamıyorsun. Çünkü adamda neyi yok onun? Numunesi yok. Bak bunlar konuştuklarımız ne? Manevi organlar. Bu manevi organları yerleştirince ne yapacağız birazdan? Manevi vücut. Sürekli konuşuyoruz ya manevi hayat, manevi hayat. Bakın bu dersi anlayın. Manevi hayat neymiş? Kuvve-i maneviye neymiş? Şimdi tam ortaya çıkacak. Ben de cömertlik diye bir manevi organ var. Aynı kolum gibi, gözüm gibi, kulağım gibi. Şimdi cömert olan insan verir, verdikçe de bir lezzet duyar. Ben de bu manevi organ olmasaydı, ben bu organı kolkası gibi geliştirip, kuvvetlendirip, vermekten lezzet alamasaydım, bir karşılık var mı? Bir karşılık yok. Yok yere veriyorum. Bendeki cömertlik gelişmeseydi, Allah'ın cevad-ı mutlak olduğunu, kerim olduğunu anlayamazdım. Allah'ın beni yok yere neden yarattığını, yaratmasından aldığı kutsi bir lezzetin nasıl olduğunu fehmedemeyecektim. Nasıl anladın? Bende bir manevi organ var, cömertlik diye, oradan anladım. Şimdi o manevi organlar içerisinde birkaç tanesi daha var. Ne var biliyor musunuz? Şimdi gören göz mü, ruh mu? Ruh. Göz nedir? Pencere. Demek ki aslında görme eylemine medar, bende manevi bir göz var, göz.
Manevi organların gözünü de koydunuz mu buraya? Cömertliği koydunuz, adaleti koydunuz, hikmeti koydunuz. Aynı o şekilde gözü de var bu işin. Peki bu kulak duyan mıdır yoksa duyan ruh mudur? Bu duymak için şehadet alemine açılan pencere midir? Hangisidir? Penceredir. Demek ki duyan ne? Ruh. O zaman ruh duyuyorsa ruhun manevi vücudunda kulak diye bir manevi organ vardır. Buralar çok önemli. Birazdan bu manevi gözün ve manevi kulağın nasıl mühürlendiğini göreceksiniz. Mühürlenmek bu demek olacak. Bak olaylara bak. Bu manevi organların besini nedir biliyor musunuz? İmanın nurudur. Şimdi siz maddi bedeni beslemedin. 40 gün geçti, 50 gün geçti, 60 gün geçti. Ne olur maddi vücut? Maddi vücut güçsüz kala kala Allah bir hastalık yaratıyor. Hastalıktan dolayı da vücut çöküyor, vefat ediyor. Peki maddi vücut öldüğünde bir adam görebiliyor mu? Göremiyor. Duyabiliyor mu? Duyamıyor. Peki sizin anlattığınız bir manayı anlayabiliyor mu? Anlayamıyor. Aynı cihette eğer bu manevi organlar, besin neydi? İman nuru. Bu dersler yani. İman dersleri. Bu iman dersleriyle, iman nuruyla beslenme olmazsa bir süre sonra güçlerini kaybedecekler. Ve nurun girmediği bir yere ne girer? Karanlık girer. Eğer iman nuruyla o manevi organlar dolmazsa zıtları orayı istila edecek. Peki benim bu manevi organlarımı iman nuruyla beslemezsem zıtları ne oluyor biliyor musun? Küfrün karanlığı oluyor ve bu mücevher dükkanı olması gereken manevi organlar yılan çıyan akreple doluyor. Allah da bu yılan çıyan akrepler dışarıya taşmasın diye hatamallahu ala kulubihim. O kalbi mühürlüyor. Bak şimdi bak. Demek ki şu manevi organlarım iman nurunu alsa o organlarımın birinden adalet zuhur edecek. Almazsa zulüm çıkacak ortaya. Zalim niye zalim olmuş anladınız mı? O manevi organı var bir tane. Kolum gibi, gözüm gibi, ayağım gibi. Adalet diye bir manevi organ var. Yani ismi adlın latifesi var. O manevi organ iman nuruyla beslenmeyince zulüm karanlığıyla besleniyor ve adalet ne oluyor? Zulme dönüşüyor. Eğer ben o şefkati içeren manevi organımı iman nuruyla beslemezsem, iman nuru girmeyince ne giriyordu oraya? Zulüm karanlığı giriyordu. Şefkat olmuyor, vahşet çıkıyor ortaya. Bakın bu anlattıklarım normal işler değil. O kabiliyet iman nuruyla beslenmediğinde, şefkat çıktığında, karanlık yani vahşet girdiğinde ne oluyor biliyor musun? Adam kedi köpek yakıyor ya. Adam çocuk öldürüyor, çocuk. Normal geliyor mu size? Adam yani maalesef zihninizi böyle ifsat etmek istemiyorum kusura bakmayın ama annesini öldürüyor adam ya. Nasıl öldürüyor? O iman nuru oradan tam çıkmış. O kabiliyete karanlık öyle bir hakim olmuş ki şefkat zulme dönüşmüş. Adam annesini öldürüyor, çocuğunu öldürüyor ya. Beşikteki bebek öldürüyor adam. Hayvan yakıyor adam yani. Bunlar normal olaylar mı? İnsanları katlediyor. Böyle gözü kara bir şekilde kaç tane adamı katlediyor. Bunlar normal olaylar mı? Bakın bunların olmasının en temel sebebini konuşuyoruz. Öyle değil mi? Aynı şekilde cömertliğe bakan bir manevi organım var. İman nuru girmez, karanlıkta kalırsa neye dönüyor? Cimriliğe dönüyor. Allah sana ver diye vermiş ama o adam onu veremiyor bir türlü. Aynı şekilde hikmet ile bezelen bir manevi organım var. İman nuru girmezse insan ne yapıyor? Abes işler yapıyor. Çok gereksiz işlerle vakit harcayan görüyor musunuz? Görüyorsunuz. Niye yapıyor? Bakın Allah'ın Hakim isminin bizde bir manevi organı var. O manevi organ iman nuruyla beslenirse hikmetli işler yapar. Ya bu geçici dünyada misafir hükmündeyim, ben Allah'ı razı edeyim. Peki iman nuru olmadığında ne kaplıyordu orayı? Karanlık. Karanlık kapladığında da ne işler yapıyor? Abes işler yapıyor. Futbolda ömür geçiriyor adam. Ölen var ya. Bilmem ne yarışlarını adam düşünüyor ama namazını düşünmüyor. İnan çıkan dünya piyasa ve borsalarını takip ettiği kadar ahirette benim iniş çıkışım cennet mi cehennem mi olacak diye düşünmüyor. Niye düşünmüyormuş? Onu düşünmesi gereken bir manevi organ var. O manevi organ iman nuruyla beslenmediğinden dolayı hasar gördüğünde orayı artık karanlık kaplıyor. Karanlık kapladığında da hikmetli iş yapması gerekirken ne iş yapıyor? Abes işler yapıyor. Şimdi benim maddi vücudumun en önemli organı kalp diyelim. Diyelim mi? Değil mi? Genelde değil mi? Öyle betimleniyor. Vücudun merkezinde ve her organa kan yani besin, gıda, oksijen pompaladığı için. Bak şimdi benim maddi organım çalışmazsa, beslenmezse vücudun diğer azalarına da besin götüremeyeceğinden dolayı şu maddi gözüm göremez, şu maddi kulağım duyamaz. Aynı şekilde benim manevi vücudumun
hayatını tesis eden bir manevi kalbim var. Onun adına ne deniyor? Latife-i Rabbaniye deniyor. Bakın, Üstad Hazretleri'nin bir cümlesini okuyacağım. Senin latifelerin içinde öyle bir latife var ki. Hangisini bahsediyor? Manevi kalbimi, Latife-i Rabbaniye'yi. Ebedden ve ebedi zattan başkasına razı olmaz. Yani bu iman dersleri, marifet dersleri Allah'ı bilmekten başka hiçbir şeyle beslenemez diyor. Bir insanın maddi kalbi söndüğünde, maddi organlar nasıl vazifesini yapamıyorsa, o manevi vücudun en önemli organı olan maddi kalbi, yani Latife-i Rabbaniyesi söndüğünde, diğer manevi azalara kan göndermediğinde, besin göndermediğinde, aldığı iman derslerini göndermediğinde, o adam manevi bir sağırlık, manevi bir körlük yaşıyor. Ebu Leheb gibi. Az önce Ebu Leheb için bir cümle söyledik. Böyle biraz edebi olsun diye söylemedik. Hakka bakan gözü kör olmuş dedik. Bak, manevi göz gitmiş dedik. Hakkı işiten kulağı sağır olmuş dedik. Şimdi oturdu mu kavramlar? Hakkı duyan kulağı sağır olmak ne demek? Latife-i Rabbaniye beslenmedi, manevi organlara, latifelere besin götürmedi ve insanın manevi organları iman nuru beslemediğinden karanlıkta kalıp zıttı olan amelleri yapmaya başladı. Manevi organların karanlığı en son, en önemli manevi organ olan manevi kalbe, yani Latife-i Rabbaniye'ye sirayet etti. Oranın içi mücevher dükkanı olması gerekirken yılanlarla, çıyanlarla, akreplerle doldu. Kalbin, yani o kalp dükkanının sahibi ve teftişçisi olan Allah Azze ve Celle de bunun içi pislikle, yılan çıyanla doldu. Bu yılan çıyan pislikler dışarı taşmasın diyerek hatmetti, mühürledi kalbi. Kalabalığın içinde itilmiş, kakılmış, istenmeyen bir evlatsın lan sen! Boğulmak şeytana mahsustur. Sen hangi halde olursan ol, Allah'a sığın. Hisler, hayaller ve sesler sana hiçbir zarar veremez. O zaman pencerelerden seyret, içlerine girme. Kötü düşünce ve takıntılarından kurtul. Mehmet Yıldız'ın kaleminden Vesvesan kitabı sizlerle. MyBedestan.com'dan sipariş verebilirsiniz. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.